Canlılık nedir? Aslında bir hücreyi canlı gibi yapan şey, doğru zar, doğru genetik talimatlar, doğru kimyasal makineler ve enerji akışının aynı küçük hacimde birlikte çalışması. Spatzel'in sarsıcı tarafı tam olarak bu. Araştırmacılar, bilinen kimyasal parçalardan hücre gibi davranan bir sistem kurdu. Minnesota Üniversitesi'nden Kate Adamala'nın ekibi, bu yapının büyüyebildiğini, genomunu kopyalayabildiğini, beslenebildiğini, bölünebildiğini ve birkaç nesil boyunca seçilim gösterebildiğini bildiriyor. Bu sistem 36 genli canlı değil. Spatzel'in tarifinde 36 saflaştırılmış enzim, yaklaşık 90 bin baz çiftlik sentetik genom ve lipid bir zar bulunuyor. Yani bunu içinde mini bir üretim hattı çalışan mikroskobik bir baloncuk gibi düşünün. Zar, odanın duvarı. DNA, üretim planı. Pure sistemi ise bu planı okuyup protein üreten fabrika. Spatzel, büyümek için küçük besleyici liposomlarla birleşiyor. Bu liposomlar ona zar malzemesi, ribozomlar, enzimler ve ihtiyaç duyduğu parçaları taşıyor. Doğal bir hücre bunların çoğunu kendi metabolizmasıyla üretir. Spatzel ise dışarıdan gelen paketleri alıp kullanan bir prototip gibi çalışıyor. Bu yüzden ona tam bağımsız canlı demek doğru değil. Asıl ilginç nokta bölünme kısmında başlıyor. Doğal hücreler bölünürken çoğu zaman iç iskelet gibi karmaşık yapılar kullanır. Spatzel'de ise proteinler zar yüzeyinde kalabalıklaşıyor, zar geriliyor ve sonunda damlacık ikiye ayrılıyor. Yani bölünme, içeride dev bir biyolojik makine kurmadan yüzeyde oluşan mekanik baskıyla tetikleniyor. Bazı Spatzel varyantları beslenmeyi artıran değişikliklerle daha hızlı büyüyor. Birkaç nesil sonra bu hızlı büyüyen tipler popülasyonda öne geçiyor. Bu, doğadaki tam evrim sistemiyle aynı derinlikte değil. Ama sentetik bir kimyasal sistemde seçilim mantığının çalışabildiğini gösteriyor. Yaşam dediğimiz şey tek bir büyülü özellik değil. Bilgi, zar, enerji akışı, protein üretimi, beslenme, kopyalanma ve bölünme gibi süreçlerin birlikte kilitlenmesi. Spatzel, bugün kusurlu, bağımlı ve sınırlı bir prototip. Ama gösterdiği ana fikir çok güçlü. Biyoloji, yalnızca doğanın yaptığı bir şey değil, doğru parçalarla adım adım inşa edilebilen bir sistem. Buradan çıkartılan sonuç şu: canlılık dediğimiz şey, sandığımızdan daha çok mühendislik tabanlı bir oluşum.